Herkese merhaba. Bugün Türkiye Haber Portalı YouTube kanalı için Mutluluğun İzindeki Sohbetler serimizin üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Ve çok sevdiğimiz bir yerdeyiz. İdea Universal Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği'ndeyiz ve derneğin hem kurucusu hem de yönetim kurulu başkanı Hayri Dağlı konuğumuz olacak. Aynı zamanda benim de ekibinde bulunduğum ve bundan gurur duyduğum bir dernek burası. Hayri Dağlı aslında çoğumuzun tanıdığı bir isim. Kendisini gönüllülüğe ve sivil toplum örgütlerine adamış bir isim. Tabii son zamanlarda da kendi çalışmalarıyla da gündemde. Aslında onun hayatı çok ilham veren bir hikayesi var ve birçok yerde işlendi ama ben yine de kısaca özetlemek istiyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde coğrafya okuyup ardından da Stockholm Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra bir gönüllülük üzerine yaptığı, sivil toplum kuruluşlarına yaptığı çalışmalar esnasında yaptığı bir seyahatle aslında bütün dünyası değişiyor. Kilimanjaro Dağı'na bir tırmanış gerçekleştiriyor ve orada Afrika'da gördüğü tablo, kız çocuklarının yaşadığı su yolculukları onu derinden etkiliyor. Ve bunun ardından da bu konuda çalışmaya karar veriyor. Tabii bu her şey bundan 12 yıl önce başlıyor ve şu anda bir yaptığı küçücük bir kelebek etkisiyle 1 milyon gibi çok yüksek bir rakamda kişiye erişen bir sivil toplum kuruluşu yarattı ve aynı zamanda tabii ödüllerin de sahibi, uluslararası ödüllerin de sahibi. Aslında günümüzde en çok sosyal sorumluluk ve gönüllülük anlamında günümüzde bu konularda çalışmalara en çok ihtiyaç duyduğumuz zamandayız bence. Ve bence bu duyarlılık da gitgide gelişiyor. Özellikle gençlerde bunu gözlemliyorum. Birçok açısı var. Bütün her şeyi konuşacağız ama ben öncelikle uzun uzun bunları anlatmak istedim. Çünkü aslında mutlulukla bunların hepsi çok ilişkili. İnsan bunları yaptığında otomatik olarak mutluluk oluyor. Ve biz de mutluluğun izini takip etmeye çalıştığımız için Hayri Dağlı'yı konuk olarak almaktan dolayı çok çok memnunuz. Ve ona direkt mutlulukla önce girmek istiyorum. Çünkü hikayesini daha sonra tekrar detaylı anlatmasını rica edeceğim. Hayri hoş geldin öncelikle kanalımıza. Gerçekten çok gurur duyduk katılımın için. Mutluluk sana göre nedir? Zor bir soruyla başlıyorum. Aslında her şeyi de özetleyen ama senden dinlemek isteriz. Aslında benim de kendime sorduğum bir soru belki de her gün. Bana göre mutluluk sabah uyandığında bir tutkunun parçası olarak, bir hayalin parçası olarak uyanmak ve bu hayalin peşinde o heyecanını kaybetmeden her gün uyanıp yola çıkmak ve daha iyi bir yeryüzü için çalışmaktır. Benim tanımlamam bu olabilir. Ve şanslıyım ki bunları yapabiliyorum. Böyle bir yaşamı kurabildim. Bu anlamda kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Her gün uyandığımda yeryüzünde bir etki bırakmanın, insana, doğaya, bütüne bir iz bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, yani aslında bu biraz da hayatta itici bir güç, çok güçlü bir motivasyon kaynağı oluyor. Özellikle senin yaptığın alanda da, değil mi? Tabii, özellikle sonuç görmek mutlu ediyor. Hiç kimsenin gitmediği, gitmek istemediği, gitmeye cesaret edemediği coğrafyalara gitmek ve o unutulmuş insanların yaşamlarında bir iz bırakmak, bir fark yaratmak, her gün heyecanla, neşeyle uyanıp böyle durmadan çalışmamızın temel motivasyonu diyebilirim. Evet, aslında tabii bu açısı çok çok kıymetli. Bir yandan da temposu çok yüksek bir iş yapıyorsun. Hikayeyi de baştan sona dinlemek isteriz. Hiç çok tanıyanlar var ama bilmeyenler için de senin ağzından anlatımını dinlemek isteriz ama işte öncelikle bir günün nasıl geçiyor? Çünkü çok farklı bir iş yapıyorsun. Çok global çapta çalışmaları gerçekleştiriyorsun ki çoğu zaman yoğunluğun ulaşmaya da el vermeyebiliyor. Bizim için bir anlatır mısın? İşte bir günün nasıl geçer? Aslında hiçbir gün birbirine benzemiyor. Rutin olmayan bir yaşam sürüyorum.
Kimi zaman işte Madagaskar'da, kimi zaman Tanzanya'da, kimi zaman Gambiya'da, Senegal'de, Uganda'da, kimi zaman Türkiye'de deprem bölgesinde, kimi zaman mevsimlik tarım işçileriyle, kimi zaman Nepal'de, kimi zaman Amerika'da Birleşmiş Milletler toplantılarında kendimi buluyorum. Dolayısıyla bir rutini yok. Ama yoğunluğu çok. Evet, tempolu. Evet. Bu yoğunluk, yorgunlukla beraber gelmeyen bir yoğunluk. O anlamda da şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü o yaptığımız işlerin sonucunu her gün sonuç alabilmek yorgunluğun önüne geçiyor. Ve onu unutturuyor. Belki fiziksel olarak evet yoruluyorum ama ruhsal olarak o heyecanımı hep diri tutuyor. Besliyor. Her gün derinleştiriyor. Çünkü görüyoruz ki yaptığımız bu işler bir noktada kalıcı bir etki yaratıyor. Kalıcı olması önemli zaten bizim için. Yola çıkış felsefemizde de balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek oldu hep. Hiçbir zaman götürüp insanlara biz yardım ediyoruz demedik. Yardıma ihtiyaç duymayan bir dünya yaratmak için her gün çalıştık. Bu anlamda onların sonuçlarını görüyor olmak da yorgunluğumuzun ve o temponun önüne geçiyor ve de bizi mutlu ediyor, derinleştiriyor. Evet, aslında bu söylediğin çok önemli bir noktaydı. Çünkü İDEA Üniversiteli çok ayırt eden bir özellik. Ben de açıkçası dahil olduğum zamandan sonra bunun ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Çünkü bizim Türkiye'de bu tür kuruluşlar birazcık daha yardım edelim, hani onların o geçici sorununu çözelim gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Oysa burada kalıcı sürdürülebilirlik ve kalıcı dönüşüm yaratmak esas alınıyor. Bu da tabii akıllı köyler aracılığı olacak ama ona gelmeden önce ilk girişte bahsettiğim Kilimanjaro Dağı'na yaptığın o seyahatin hayatına dönüm noktası yaratmasını ve o zamanki Hayri ile şu andaki Hayri'yi bana anlatabilir misin? Acaba neler değişti? Nasıl görüyorsun kendini? 12 yıl oldu. Çok etki gücü yüksek bir yapıdayız. Hep birlikte çalışıyoruz, emek veriyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun o dönüm noktasını ve şimdiyi? Aslında neredeyse değişmeyen hiçbir şey kalmadı hayatımda o günden bugüne. En temelde maddeye bakışım değişti. O dönemde bir beyaz yakalı çalışandım ve işte görece olarak insanların olmak istediği bir noktadaydım. İşte Kadıköy'de Moda'da yaşayan, tek başına işte evi olan, arabası olan birisiyken o yaptığım Kilimanjaro tırmanışında bunların hepsi o günlük yaşamda, kent yaşamında bize verilen her şey anlamsızlaşmaya başladı. Ve o seyahat aslında yaşamımda öyle bir kırılma noktası yarattı ki neye değer verdiğimizi sorgulamaya başladım. Biz maddeyle mi mutlu olacağız yoksa duygularla mı mutlu olacağız? Yaşamı maddelerle mi zenginleştireceğiz yoksa hikayelerle mi zenginleştireceğiz? Bu soruları sormaya başladım. Ve o günden bugüne hem zamanın algısı, hem maddenin algısı, hem işte kentin bize sunduğu o yaşam şeklinin algısı baştan aşağıya değişti diyebilirim. Artık heybemi hikayelerle, insan hikayeleriyle, mutluluk hikayeleriyle doldurmaya başladım. Maddesel zenginleşmenin yerine gerçekten yaşamsal zenginleşme, anlam arayışı aldı. Daha fazla para arayışının yerine anlam arayışı aldığında da zaten yaşam aslında kökten değişiyor. Doğru. Derinlik kazanıyor. Her şeye bakışın değişiyor. Evet. Peki birazcık hiç bilmeyenler için orada bir kız çocuğunun su yolculuğu hikayesinden çok etkilendiğini ve aslında böyle başladığını biliyoruz. Biraz bizim için özetleyebilir misin? Çok kısa olarak neler hissettin o anda? Tabii ben eğitimimi tamamladıktan sonra beyaz yakalı çalışmaya başladım ve bir yıllık iznimde
Tanzanya'ya, Kilimanjaro bölgesine, Serengeti bölgesine gittim. Bir dağ tırmanışı, Kilimanjaro dağı tırmanışı için. Ve de orada köylerde dolaşmaya başlayınca 20-30 çocuk yerde oturup işte bir kara tahtının önünde açık havada tozlu bir köyde otururken gördüm. Onların o bekleyişine tanık oldum ve sordum niçin bekliyorsunuz siz burada diye. Öğretmenimizi bekliyoruz, 15 gündür gelmiyor, hasta ve ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ama bir gün gelir diye bekliyoruz dediler. Bu beni çok derinden etkiledi ve benimle etkinlikler yapmak ister misiniz dedim. Seve seve dediler ve biz orada çocuklarla ekoloji üzerine bir takım etkinlikler yapmaya başladık. Ve de sonrasında kız çocuklarının özellikle gelmediğini bu etkinliklere fark ettim. Fatima isimli bir kız çocuğu, ona sordum neden gelmiyorsun diye. Su taşımak zorundayım. O yüzden gelmem mümkün değil. Gelmeyi çok istiyorum. Hemşire olmak istiyorum ben büyüdüğümde dedi. Ve onun o hemşire olma hayali ve yaşadıkları durumun içerisinde o hayalin gerçekleşmesinin imkanı neredeyse yoktu. Bunu fark ettim. Ve onun hayaline nasıl katkıda bulunabilirim diye sordum kendime. Kendi her gün yaptıkları su yolculuğuna gittik ve yaklaşık 6 kilometrelik bir yolu yürüdük çıplak ayakla. Ve sonucunda ulaştığımız su da aslında bir çamur birikintisinden öte değildi. İçerisinde bakterilerin, parazitlerin olduğu bir çamur birikintisi ve bu suyu köy içiyor. Günde bir öğünle besleniyor köy. O bir öğünün içerisinde de sadece pirinç lapası ya da mısır lapası var. Yeterli çocuklar protein alamıyorlar. Çocukların hani terlik almaya bile parası yok ailelerin. Açlık söz konusu. Ve bu noktada anlamsızlaşmaya başladı. İnsan niçin yaşar sorusunu sordum. Ve ben buradaki bu çocukların hayaline bir katkıda bulunmak istiyorum diye yola çıktım. Dönüp içimden istifa ettim. Tek yöne bilet alıp Tanzanya'ya yerleştim o köye. Ve o köyde işte önce temiz su projesiyle başladık. Sonra tarımla, güneş panelleriyle o köyde küçücük bir dokunuşun bir köyün, o 2000 kişilik bir köyün hayatını nasıl kökünden değiştirebildiğini birebir gözlemledim. Ve bunu da görünce daha da aslında motivasyon kazandım. Demek ki küçücük dokunuşlar aslında büyük değişimler yaratabiliyor. Evet. Bizim küçük dediğimiz şeyler aslında bizim için küçük, bir başka insan için küçük olmayabiliyor. Bunu fark edince de binlerce böyle daha köy var. Ve biz de bunu yapmaktan, bunun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. O zaman dedim kolları sıvıyoruz ve işlerimizi büyüterek daha fazla insana ulaşmak için yola çıkıyoruz dedim. Tabii ki sivil toplum kuruluşlarının algısı, toplumdaki algısı maalesef çok pozitif değildi. O dönemde de değildi. Ama bu dünyanın her yerinde benzer koşullarda. Dedim ki şeffaf, hesap verebilir ve siyaseten bağımsız, herkesi kapsayan evrensel değerler etrafında herkesi kucaklayan bir sivil toplum kuruluşu kuracağız. Ve bu her kuruşun hesabını verecek ve en önemlisi hiçbir şeyi kalıcı, geçici olarak yapmayacak. Götürüp yardım dağıtmayacak, yardıma ihtiyaç duymayan bir dünya yaratacak. Götürüp bir şey vermeyeceğiz, onların üretmelerini sağlayacağız. Evet, aslında sen bir keresinde bana onlar verince iyilik bile değil, kötülük bile yapmış oluyorlar neredeyse demiştim. Ben o zaman bayağı şaşırmıştım. Yani elbette bağımlı hale getiriyor insanları. Bir yerde açlık varsa o açlık problemini gıda dağıtarak çözemiyorsunuz. Orada kalıcı ve sürdürülebilir bir model kurmanız gerekiyor. Evet. İşte bu noktada da akıllı köyler modeli çıktı. Evet, bu akıllı köyler çok ödüllü bir proje. Birleşmiş Milletler'den ödülü var ve hatta sen de orada çok kez açıkladın, zirvelerde konuşmacıydın bu ödüllü projeyi. Evet. Şu anda da dünya çapında 10 ülkede 350 köyümüz var. Bu köyler nasıl kuruluyor? Biraz anlatabilir misin? Yani çünkü bir köyün nüfusu 2000 kişiye kadar çıkıyor. 350 ile çarpıldığında aslında etki alanı çok yüksek bir proje. Çok doğru. Ve
çok da kendi kendine yetebilir olması ayrıştıran bir faktör. Neler söyleyeceksin? Dünyada her 7 kişiden biri su ve gıdaya erişemiyor. Aşırı yoksul. Temel ihtiyaçlarına erişemiyor. Bu 7 kişiden biri ağırlıklı olarak Afrika coğrafyasında yaşıyor. Ve temel su gibi ve gıda gibi ihtiyaçlara erişememesi demek, oradaki çocukların erken ölümü anlamına geliyor. Ortalama yaşam süresinin işte 48 gibi düşük bir oranda kalması anlamına geliyor. İnsanların hayal kurmasının önüne geçiyor. İnsanların hak ettiği ölçüde iyi bir yaşam sürmelerinin önüne geçiyor. Evet. Ve bu 7 kişiden birisi dünyadaki, aslında geri kalan 6 kişi bu bir kişinin hayatını onları geride bırakmayarak onların hayatında kalıcı dönüşüm yaratacak etkiye sahip. Yani iyi insanlar gerçekten zor durumdaki insanları geride bırakmayacak güce ve kaynaklara sahip. İşte biz burada bir köprü kuruyoruz bu anlamda. Akıllı Köy'de bu 7 kişiden birisinin suya erişemeyen, gıdaya erişemeyen, savaşların ortasında kalan, çatışmaların ortasında kalan o unutulmuş coğrafyalarda kalıcı dönüşümü tetikleyen bir proje. Suyu olmayan, gıdası olmayan köylere gidiyoruz. Kimi zaman savaş bölgelerinde, kimi zaman çatışma bölgelerinde, kimi zaman iklim değişiminden ötürü kuraklaşmış bir coğrafyada. Hangi ülkelerde şu anda? Şu anda 10 ülkede çalışmalar var. Madagaskar'ından Tanzanya'sına, Gambiya'sından Senegal'ine, Uganda'sına, Nepal'ine, birçok Asya'da da akıllı köylerimiz var. Ve bu köylerde ortak özellik, çocuk ölümleri çok yüksek. Her 5 çocuktan ikisini 5 yaşına gelmeden maalesef kaybediyoruz. Temiz, kirli suya bağlı hastalıklardan ve yetersiz beslenmeden dolayı. Ve bu köylerde götürüp işte gıda dağıtmak yerine orada üretim yapmalarını sağlayacak, temiz suyunu sürdürülebilir şekilde sunacak ve güneş panelleriyle enerjiye kavuşturacak bir model geliştirdik. Akıllı köy modeli bu. Öncelikle temiz suyu ya yeni sondajlarla, ya güneş suyu, deniz suyu arıtma sistemiyle, ya yağmur suyu toplama sistemiyle su problemine kalıcı bir çözüm getiriyoruz. İnovatif bir çözüm getiriyoruz. Ardından aynı köyde bir tarım alanı açıyoruz ve damlama sulama sistemiyle, tarım eğitimleriyle ve aynı zamanda tohum bankasıyla köyün açlık sorununa bir çözüm, kalıcı bir çözüm getiriyoruz. Ve bu köylerde aynı zamanda elektrik de olmadığı için güneş panelleriyle köye elektrik sağlıyoruz ve çocukların eğitimiyle bu devam ediyor. Bunu yaptığımızda köy en dip noktadan kendi ayakları üzerinde durabilir, üreten bir noktaya geliyor. Belki oraya çok büyük bir refah götürmüyoruz. Orası bir İsviçre köyü gibi olmuyor. Ama en temel ihtiyaçlarına kavuşabiliyorlar. Çocuklar okula gidebiliyorlar. Kız çocukları özellikle okula gitmeye başlıyorlar. Anneler tarımdan elde ettikleri geliri çocukların eğitimine aktarıyorlar. Okula kütüphane kuruluyor beraberinde. Ve köydeki o dönüşümün fitili ateşlenmiş oluyor. Ve bunu bu köylerde 350 tane akıllı köyde 10 ülkedeki 1 milyon insan yaşıyor ve biz 1 milyon insana yardım ettik demiyoruz. 1 milyon insanı yardıma ihtiyaç duymayacak noktaya getirdik diyoruz. Esasen bizi mutlu eden de bu. Diğeri çünkü geçici bir çözüm. Evet. Ve palyatif çözümlerle dünyayı değiştiremiyoruz. Gerçekten dünyayı değiştirmek istiyorsak, iyileştirmek istiyorsak kalıcı çözümlere odaklanmalıyız. Evet, yani aslında dünya demişken senin hem bu krizler hem iklim krizi hem gıda krizi konularında, alanlarında pek çok global organizasyonu yakından takip ettiğini, hatta bizzat giderek takip ettiğini, kimisine konuşma yaptığını da biliyorum. Acaba bu son yıllarda katıldıklarında tablo tabii ki çok iç açıcı değil. Bize anlatabileceğin neler olabilir? Yani ne gibi bir tabloyu sen değerlendiriyorsun bu konuda? Ben umutsuz değilim. Her ne kadar iklim krizi
herkesin yaşamına derinden etkilese de, özellikle de o unutulmuş coğrafyalardaki insanların yaşamını çok daha derinden etkilese de çözümü içinde bulunduğumuz jenerasyonun bu çözümü üretebileceğini düşünüyorum. Evet, gezegen ciddi bir kriz içerisinde, savaşlar ensemizde, iklim krizi her gün yaşamları etkiliyor ve milyonlarca milyonlarca kişinin yaşamını etkileyecek iklim göçlerinden bahsediliyor. Ama çözüm de var ve bununla ilgili iyi niyetli çalışmalar yapan kuruluşlar da var. Buna çözüm üretmek için her gün çalışan insanlar da var. Ve o insanların bir noktada çözüm üretebileceklerini ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor durumdan bir noktada çıkış yolunun olacağını düşünüyorum. Bu noktada hani özellikle iklim krizini çok yakından ilgilendirdiği için biz tüm projelerimizi iklim dostu, yani güneş enerjisi gibi daha temiz enerji kaynaklarını kullanarak yapıyoruz. Ve işte susuz tarım gibi ya da damlama sulama gibi yöntemleri kullanarak teknolojiyi, yeni gelişmeleri, inovasyonu çalışmalarımızın içine katıyoruz. Ve daha fazla kuruluş bu farkındalığa ulaştığında dünya için her şey daha iyi olacak diye düşünüyorum. Evet, yani aslında onu da vurgulamalıydık baştan. Yani hem derneği ayrıştıran en önemli faktörlerden biri de bu. İnovasyona verdiği önem. Zaten bu modelin geliştirilmesinde de inovasyon ve hani kalkınma, yani sürdürülebilirlik çok önemliydi. Peki onun dışında bir de şeffaflık, tabii ki en başta yine söylediğin. Bir yönü de akıllı köylerin web sitesinden, Google Earth'ten çok rahat takip edilebilmesi. Ben bunun çok yani bizzat hepsini gördüğüm için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir akıllı köye katkıda bulunduğunuzda o köyde nelerin değiştiğini sadece bir tıklama uzağında hepsini görebiliyorsunuz. Çünkü eskisi gibi değil artık, yani eskiden belki de çok böyle hayal bile edemiyorduk yani oralara görmeyi, gitmek zaten çok kolay değil. Biraz da bundan bahsedebilir misin bu sistemden? Tabii, şeffaflık ve hesap verebilirlik zaten bizim kuruluş felsefemizde en üste koyduğumuz bir şey. Çünkü temelde iyi insanların sayısının az olduğunu hiç düşünmedim. Ve bu yolculukta da bu düşüncemi her zaman aslında sağlamasını da yaptım. 100.000 insan İdea Üniversitesi'ne bağış yapmış. Bizim hayalimize inanmış, bize güvenmiş ve bu değişimin parçası olmuş. Dünyanın her yerinden. Japonya'daki bir esnaf da bağış yapmış. Amerika'daki bir öğretmen de bağış yapmış. İsveç'teki bir hemşire de bağış yapmış. Bu da aslında ortaya koyduğumuz hayalin ne kadar gerçekçi olduğundan, ne kadar gerçek olduğunu bize gösteriyor. Ve 100.000 bağışçının bize güvenmesinin bence temel sebebi çok iyi raporlama yapmamız. Şeffaf şekilde tüm süreci takip edebilmeleri. Bunu yaparken tabii ki teknolojiyi kullanıyoruz. Haritalama teknolojilerini kullanıyoruz. Görüntüleme teknolojilerini kullanıyoruz. Uzaktan uydu takip sistemini kullanıyoruz. Evet. Ve şimdi ki bunlar çok önce başladı. Hani şu an daha belki bu şeylere alışkınız duymaya ama 10 yıldır yapıyoruz. Değil mi? Yani çok ilk yola çıktığında başladı. Evet. İnsanlar yapmış oldukları 10 lira bağış ya da 10.000 lira bağışın nereye gittiğinden, nasıl kullanıldığından emin oluyorlar ve yerine ulaştığından emin oluyorlar. Bunu görünce de daha fazla bağış yapmak için, iyilik yapmak için motive oluyorlar. Bence buradaki başarımızın temel kriteri bu. Evet, yaptığımızı çok şeffaf bir şekilde gösterelim ve insanları da o mutluluğun parçası haline getirelim, parçası yapalım. Oradaki başarı bence oradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet, peki Hayri, bu arada ilk başta bahsettiğin bu sivil toplum kuruluşlarına karşı yaklaşım son yıllarda değişti mi? İkinci sorum da aslında gezegenimizin dediğin gibi şu anda aslında çok ihtiyacı var. Her zaman ihtiyacı vardı. Hem gönüllü destek verenlere hem bu alanda çalışmayı düşünenlere, kalpten, tutkuyla çalışmak isteyenlere diyeyim.
Şu anda sen nasıl değerlendiriyorsun? Gençlerin ilgisi nasıl ve bu kurumlara yönelik ilgi sence yükseldi mi başladığın diyelim ki 15-20 yıl öncesine göre? Evet. Şimdi, sivil toplum kuruluşlarına yaklaşım konusu aslında birazcık karmaşık bir konu. Çünkü sivil toplum kuruluşları da homojen yapılar değillerdir. Tıpkı şirketler gibi. İşini düzgün yapan şirketler var olduğu gibi işini düzgün yapmayan, işte uygun olmayan bir takım uygulamalarla adını lekeleyen şirketler de var. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarında da bu geçerli. Gerçekten güzel niyetle, şeffaf, bağımsız ve işini yapan ve her kuruşun hesabını vererek yapan kuruluşlar olduğu gibi bunu yapamayan kuruluşlar da var. Hatta kötü niyetli insanlar da bu kuruluşların arasında olabilirler. Buradaki genelleme, yani sivil toplum kuruluşları diye genel bir algı oluşmasını doğru bulmuyorum. Evet, iyi kurumlar var, iyi olmayan kurumlar var ama bu her sektörde böyle. Sadece Evet, sivil doğru. alanda değil. Doğru. Dolayısıyla bunun ayırdına iyi varmaları gerekiyor. İnsanların parçası olmadan önce iyi araştırmaları gerekiyor. Bu kuruluş gerçekten işini düzgün yapıyor mu? Gerçekten güzel bir niyetle mi yola çıkmış? Arkasında başka motivasyonlar var mı? Bunu araştırmaları gerekiyor. Belki ve daha 15 yıl sonrasında önce çok zordu bunları araştırmak. Böyle bir kayıp, her şey ulaşmak zordu ama şu an internet, şu anda bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Yapılan şeylerin doğruluğunu belki de kontrol etmek daha çok mümkün gibi. Tabii birçok kaynak var. Buralardan araştırabilirler. İşte yani yasal süreçlerini takip edebilirler. Yıllık raporlarını web sitelerinde paylaşıyorlar mı? Yönetim kurulunu paylaşıyorlar, finansallarını paylaşıyorlar mı internet sitelerinde? Bütün bunlara dikkat ederek aslında bir kuruluşun şeffaf olup olmadığına dair bir takım indikatörler elde edebilirler. Peki yaklaşım sence gençlerde özellikle değişim seziyor musun? Çünkü biliyorum ki dernekte olduğunda günlerde özellikle ziyaretçiler, gönüllüler sık sık seni ziyaret ediyor. Hem hikayeni dinlemek, hem tanışmak için, hem nasıl katkı sağlayabilirim diye kendi meslek alanlarından bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bu konuda aldığın geri bildirimler nasıl? Sence 15-20 yıl öncekiyle şimdiki yoğun istek değişti mi, yoksa herkes daha da çekildi mi? Nasıl değerlendiriyorsun? Bence pozitif yönde bir gelişme var. Çünkü her gün daha fazla gencin, yeni neslin bir anlam arayışıyla, yaşamlarına bir derinlik katma arayışıyla bizim gibi kuruluşlara daha fazla katıldığını görüyoruz. Her gün onlarca başvuru geliyor, gönüllü olma başvurusu. Bizimle çalışmak isteyen, profesyonel olarak çalışmak isteyen birçok insan var. Her gün o CV'ler geliyor önümüze. İnsanlar yaşamlarını bir şekilde idame ettirirken bir anlamın parçası olmak istiyorlar. Yeni nesilde bunu çok daha fazla görüyorum. Daha bilinç, yani bilinç düzeyi daha yüksek ve çok bir parçası olmak isteyen bir yaklaşımları var diye değerlendiriyorum. Evet, bunu da pozitif karşılıyorum açıkçası. Kesinlikle. Daha fazla insanın hayatına iyilik katması, anlam katması bence güzel bir gelişme. Bu belki hani son yıllarda bir trend haline geldi. Gönüllü olmak, bir fayda yaratmak, etkinin parçası olmak. CV'de bile önemli bir kalem oldu aslında. Önceleri o kadar değildi. Şimdi özellikle global markalara başvurulduğunda bu ön koşul gibi bir şey oluyor neredeyse. Çünkü bence artık yeni dünya başarıyı akademik başarıyla tek başına tanımlamıyor. Bir duyarlılığı da kapsaması gerekiyor. Oradaki işte empati duygusunu da başarının parçası olarak görüyor. Başkalarının hayatında bir fark yaratma duygusunu da başarının anahtarı olarak görüyor. Artık hani üniversitelerde, iyi üniversiteler dünyadaki çocuğun sadece akademik başarına, testlerdeki başarısına bakmıyor ve bence de doğru yapıyorlar. Çünkü o akademik başarı tek başına
tek başına bir anlam ifade etmiyor bence. Kesinlikle. Onu bir etkiyle birleştirmesi gerekiyor. Bir faydayla birleştirmesi gerekiyor. Ve dünyada böyle değişir zaten. Yoksa başarılı insanlar, herkes bir şeyi iyi yapabilir. Ama o dünyada bir dönüşüm, değişim getirmiyor. Evet. Bu arada tabii biz şimdiye kadar akıllı köyler üzerine yoğunlaştık. Ancak Türkiye'de de İDEA Üniversal Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği'nin önemli projeleri var. Evet. 6 Şubat depremlerinde zaten çok aktif olarak rol aldık. Acil destek hattıyla. Aynı zamanda da özellikle çadır kentler için geliştirdiğiniz diyeyim, yaşam teknik ekibiyle yaşam istasyonları çok önemliydi. Birazcık ben özetlemeyeyim detaylarını. Bir yaşam istasyonlarının ne olduğunu ve şu anda ne aşamada olduğunu senden öğrenelim. Sonra da bir başka projeyi soracağım. 4 yıldır çalışmalarımızı Türkiye'nin farklı coğrafyalarına da yaymıştık zaten. Depremden önce de Türkiye'de özellikle mevsimlik tarım işçileriyle çalışıyorduk. Ve küçük çiftçilerin desteklenmesi adına projeler yürütüyorduk. Ve depremle birlikte aslında tüm odağımızı Türkiye'ye kaydırdık. Afrika'daki ve Asya'daki projeler beraberinde devam ederken Türkiye'de de güçlü çalışmalar yapmaya başladık. İlk depremin ilk günü, zaten depremden önce deprem hazırlıkları yapmıştık. Bir işte arazi aracı almıştık ve halihazırda bir arama kurtarma ekibi, destek ekibi kurmuştuk. Evet. Ve deprem gerçekleştiğinde de 6 Şubat depremleri sırasında da ilk gün alana gittik. Ve arama kurtarma ekiplerine destek olduk. İşte su depolarımızla, duş tuvaletlerimizle, çadırlarımızla ve acil ihtiyaç kalemleriyle depremden etkilenen insanlarımıza destek olduk. Ve sonrasında sorunların kalıcı çözümü odaklı düşündüğümüz için hemen su problemini, enerji problemini ve iletişim problemini nasıl çözebiliriz sorusunu sorup bir proje geliştirdik. Evet. Yaşam istasyonu adı İşte inovasyon da burada devreye girdi. İnovasyon da burada devreye girdi. Çünkü ilk 10 gün evet, orada inovasyondan belki konuşamazdık. Orada çünkü çok ciddi bir insani kriz vardı. Evet. Ama hemen sonrasında inovasyonla kalıcı çözümlere odaklanmaya başladık. Ve de yaşam istasyonu aslında bir çadır kentte veya bir konteyner kentte bölgenin hem temiz su ihtiyacını 8 aşamalı arıtma sistemiyle sağlayan, hem güneş enerjisiyle çalışıp ürettiği fazla enerjiyi bölgeye enerji şeklinde sağlayan, hem de internet dağıtan bölgeye bir proje içerisinde, bir ürün içerisinde 3 sorunu çözdüğümüz istasyonları geliştirdik. Evet. Büyük bir buzdolabı büyüklüğünde yapılar bunlar. Tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor ve 8 aşamalı su arıtma sistemiyle 10.000 kişiye kadar nüfusa temiz su sağlıyor. Beraberinde acil ihtiyaçlar için telefon gibi, laptop gibi bu aletlerin, ev aletlerinin şarj imkanını sağlıyor. Evet. Ve de alana internet dağıtıyor. Ve bu yaşam istasyonları sadece afet anında değil, afet öncesinde de afet toplanma alanlarında aslında çok büyük bir ihtiyacı karşılamak üzerine geliştirdi. Evet. Çünkü ilk saatlerdeki en büyük ihtiyaç temiz su, internet ve elektrik. Evet. Ve üçünü de sağlıyor. Dolayısıyla bir model olarak bunu geliştirdik. 10 farklı çadır ve konteyner kenti deprem bölgesinde yerleştirdik. Ama hayalimiz bu yaşam istasyonlarını Türkiye'nin bütün risk içeren, afet risk içeren bütün şehirlerinin de afet toplanma alanlarına koymak. Evet, yani bu konuda da çalışmalar sürüyor. Özellikle beklenen büyük depremlere yönelik bunlar da tabii ki çok önemli, aslında destekleyici, hayat veren adı üstünde istasyonlar olacak. Evet. Bu konuda da yeni projeleri açığız. Evet, işbirliklerine açığız. Evet. Bu hayalin, bu çalışmanın parçası olmak isteyen şirketler olabilir.
yardımsever insanlar olabilir. Onlarla beraber işbirliği yapmaktan da mutluluk duyacağız. Evet, yani bunun dışında yine derneğin önemli ayaklarından biri de eğitim ve en başta da senin belirttiğin tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitim konusunda da aslında Karataş'ta gerçekleştirdiğimiz bir akıllı öğrenme laboratuvarı projesi var. Evet. Burada da bu çocuklar bir eğitim, oyun temelli bir eğitim modülüyle eğitim görüyorlar. Bir senden dinleyebilir miyiz? Şu anda ne aşamada? Çünkü kolaylaştırıcımız var. Orada sürekli devam ediyor. Sayı kaça ulaştı? Ulaştığımız çocuk sayısı. Evet. Akıllı öğrenme laboratuvarı özellikle marjinalize olmuş ve dezavantajlı bölgelerde eğitim farklılıklarının çok derin olduğu bölgelerde çocuklarımıza okuma, yazma, matematik, mantık, yaratıcılık gibi alanlarda teknolojiyi de kullanarak işte oyun temelli bir eğitim modeli sunuyor. Öğretmen odaklı değil, çocuk odaklı bir eğitim modeli. Biraz kuzey ülkelerinin eğitim modelinden ilham alarak geliştirilmiş bir model. Çocuklar tabletlerle ve fiziksel oyunlarla bu az önce bahsettiğim konularda gelişim gösteriyorlar. Özellikle bu projeyi mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hedefe koyarak onları işin öznesi yaparak yapmamızın sebebi de onlardaki eğitim geçmişlerinden dolayı çok ciddi farklılıkların olması. Geleneksel eğitime baktığımızda kesik bir 30 kesik belki evet, şeyler olması değil mi? Kesinlikle. Geleneksel eğitim modeline baktığımızda bir öğretmen 30 ya da 40 ya da 50 çocuğu bir sınıfa topluyor ve bir konu anlatıyor. Ve çocukların bazıları sıkılırken bazıları için çok zor bir konu haline geliyor. Ve dolayısıyla öğretmen o akışı sağlamakta zorlanıyor. Doğru. İşte bu modelde çocuklar kendi kendilerini kendi öğrenme seviyelerine göre eğitim alıyorlar. Ve oradaki o farklılıkları nötralize edebiliyorlar. Dolayısıyla yine kendi az önce hızlarında öğrenebiliyorlar. Kendi hızlarında öğrenebiliyorlar. Evet. Çünkü kimisi hızlı öğreniyor, kimisi Doğru. daha yavaş öğreniyor. Kimisi Türkçe'yi yeni öğreniyor oluyor. Doğru. Dolayısıyla az önceki konuşmada kimseyi arkada bırakmama felsefesinden geliyor. O çocuklar da bu ülkenin çocukları, bu ülkenin parçası ve onları da geride bırakmamamız gerekiyor. Öyle bir şansımız yok çünkü. Geride bıraktığımızda geride kalanlar toplum için çok çok daha büyük bir yaraya dönüşüyor. Dolayısıyla her çocuğumuza eşit yaklaşıp onları topluma kazandırıp onları geleceğe kazandırmamız gerekiyor. Evet, kesinlikle. Tabii bütün bunları böyle hızlı, seri bir şekilde anlatıyorsun. Ben tabii hakim olduğum için de biraz daha kolay bir şekilde anlayabiliyorum ama çok aslında zorlu bir yolculuk yaşadın. Yani ilk başladığın zamandaki yaşadığın zorluklar başkaydı sanırım. Ortalarda başka, şimdi başka. Gerçekten zorlayıcı bir iş yapıyorsun. Peki sen bununla nasıl baş ediyorsun? Yani birazcık da böyle ilham vermesi için baş etme yöntemlerini soralım. Çünkü aslında bir yandan da hep pozitifsin. Yani ben seni çok nadir hani böyle üzgün, ay böyle çok moralsiz görürüm. Nasıl baş ediyorsun? Sevindim böyle görünmeme. Evet, bakıldığında çalıştığımız coğrafyalar psikolojik olarak zorlayıcı coğrafyalar. Fiziksel olarak zorlayıcı coğrafyalar. İşte Afrika'da olsun, işte insani kriz bölgeleri birçok zorluğu içinde barındırıyor. Hatta eve geri dönmemeyi de içinde barındırıyor. Çünkü her yıl yaklaşık 250 insani yardım çalışanı savaşların ve çatışmanın ortasında kalarak, hedef olarak yaşamını kaybediyor. Şimdi daha da arttı bu savaşlar sebebiyle. Kesinlikle. Kriz bölgelerinde birçok riski göğüslemek gerekiyor. Ve gördüğünüz kriz içerisindeki yaşamlar kimi zaman işte enkazdan insan çıkarıyorsunuz. Kimi zaman savaşlarda, çatışmalarda hayatını kaybeden insanlarla karşı. Kimi zaman açlık ve susuzluktan dolayı hastalıktan hayatını kaybeden insanlarla yaşıyorsunuz. Evet. Bu tabii yani, psikolojik ciddi bir güç gerekiyor yani. Güç gerekiyor. Doğru. İşte oradaki gücü de
önümüzde 2 tane seçenek var ya. Evet. Ya bakmak, izlemek ya da bir şeyler yapmak. O bir şeyler yapmaktan alıyoruz. Evet, burada büyük bir insani kriz var ama biz en azından izlemiyoruz, seyirci kalmıyoruz. Orada bir değişimin parçasıyız ve biz olmadığımızda o değişim hiç olmayacak. Evet. Dolayısıyla o pozitiflik bence oradan geliyor. Diğer tarafını yaşama hakkımızı da çok görmüyorum. Yani çünkü o sizi eylemsizliğe götürüyor. Üzülmeyi tercih ettiğinizde Veya eleştirmeye sürekli. tercih ettiğinizde mutsuz eden bence o. Gidip ucundan, köşesinden bir şeyleri değiştirmek için adım attığınızda evet, yani bir noktada o Fatima'nın hayatı da değişti. O Ayşe'nin hayatı da değişti diyebiliyorsunuz ve o sizi pozitif tutabiliyor diye düşünüyorum. Evet, aslında en başta sorduğum mutluluğun tanımı nedir? Yine en sonda benzer bir noktaya evet. Circle'ı böyle tamamlamış olduk. Yani aslında mutluluğun anlamının da bunda gizli olduğunu senin tüm bu anlattıklarının sonucunda da çıkarıyoruz tekrar. Evet. İz bırakmak. Hepimiz gelip geçeceğiz. Ve arkamızdan bu insanlar güzel işler yaptılar. Güzel eserler bıraktılar denmesi aslında en gerçekçi şey. Hani geri kalan her şey aslında sanal ve illüzyon içeriyor. Evet. Hayri'cim çok çok teşekkür ediyoruz. Kapamadan önce son projelerini de sormak istiyorum. Çünkü eminim yine vardır bir şeyler, evet, böyle çılgın projeler var. Vardır diye düşünüyorum. Onu da paylaşırsam belki hep birlikte farklı işbirlikleriyle yeni şeyler geliştirebiliriz, daha büyük etkiler yaratabiliriz. En azından bu vesileyle onu da duyurmuş olalım ve kapatalım. Yeni bir inovasyon üzerine çalışıyoruz. Zaten Idea Universal'in ismini kurarken de inovasyon üzerine, yeni fikirler üzerine, o yüzden Idea kurmuştuk. Son üzerine çalıştığımız projede bir drone projesi. Ama bu drone barışa hizmet edecek bir drone projesi. İnsani kriz bölgelerinde, afet bölgelerinde, savaş bölgelerinde insanların temel ihtiyaçlarını, kan gibi, plazma gibi, ilaç gibi ihtiyaçlarını drone ile ulaştırma üzerine bir çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda yine drone'la kurak bölgelerde yağmur yağdırma üzerine de bir çalışmanın içerisindeyiz. Bunlar çılgın projelerimiz değil çünkü çok yani sonuç alabiliyoruz. Test uçuşlarını yapabiliyoruz. Ne kadar menzile kadar gidebiliyor? Şu anda 50 kilometre menzile ulaşabildik drone ile. Vinçli bir sistem üzerine düşünüyoruz. Çünkü savaş bölgelerinde drone'u indiremiyoruz. Ve Ar-Ge çalışmalarımız da bu anlamda devam ediyor. Bunun da sonucunu yakın zamanda paylaşırız ve drone'umuz faaliyete geçtiğinde herkesin haberi olur. Çok teşekkür ediyoruz. Hem programımıza katıldığın için hem de tüm bu ekibinle birlikte tüm bu yaptıkların için. Çok teşekkürler. Sen de bunun parçasısın. Sen kendini lütfen dışarıda bırakma. Yok hayır kesinlikle. Bu etkinin, bu değişimin parçasısın. Evet. Benim için de büyük bir zevkti sohbet etmek. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Yine mutluluğun izinde sohbetlerimiz devam edecek. Böyle ilham verici, gerçekten örnek alınması gereken isimleri takip edip sırlarını almaya devam ediyoruz. Lütfen takipte kalınız.